Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Bu videomuzda sizlerle birlikte dolar Türk lirası kurunu değerlendireceğiz. Dolar Türk lirası kurunda bizler için ne olabileceğiyle ilgili yorumlara burada yer vermeye çalışacağız. Ardından altını değerlendireceğiz, gümüşü değerlendireceğiz, euro Türk lirasını değerlendireceğiz, sterlini değerlendireceğiz ve kripto paraları piyasalara genel bir bakış açısıyla teknik analiz yöntemini kullanaraktan bulmaya çalışacağız. Evet, dolardaki son durum bizler için son dakika haberleri neticesinde hem temel hem de teknik bir analiz şeklinde gelişecek olan bu videomuzda sizlere hemen dolar TL kuruyla bu video içerisinde bir giriş yapmak istiyorum. Bu video içerisinde en fazla sorduğunuz soruların yanıtlarını da bulacaksınız. Özellikle en çok gelen sorular arasında dolar nerelere kadar yükselebilir, altın nereye kadar yükselebilir veya altını, doları hangi seviyelerde stop bölgesi olarak kullanabiliriz, alım ve satım yaparken hangi bölgeler bizler için önemlidir şeklinde sorular geliyor. Bunlara da değineceğiz. Bunlara geçmeden önce enflasyonla ilgili biraz konuşalım. Bazı arkadaşlar bizi yaptığımız enflasyon yorumlarından dolayı yandaş parti temsilcisi gibi olduğumuzu belirtmişler. Buradan şunu söylemek istiyorum sevgili dostlarım. Eğer ki bizler para piyasalarıyla uğraşıyorsak maalesef ki siyasilerin yapmış olduğu ekonomik gelişmelerde bizleri etkiliyor. Bu etkilemeden dolayı da bizler bazen ekonomik konulara, enflasyon ve faiz konularına girmek zorunda kalıyoruz. Şu şekilde bu konuyu değerlendirecek olur isek, şimdi son 3 ay veya son 4 ay içerisinde ödemiş olduğunuz elektrik tutarı, ev kirası tutarı ve doğalgaz tutarını bir araya birleştirip bir maliyet hesabı çıkarmanızı sizden rica edeceğim. Hatta yorumların altına bu maliyetleri yazarsanız da çok sevinirim. Bakın, bu maliyetlerin altında gıdayla ilgili olan fiyatlamalar yok. Sadece sizden istediğim ev kirası, elektrik faturası ve doğalgaz faturasının 3 aylık veya 4 aylık genel toplam miktarını bir araya getirip hesaplamanız. Birçoğunuz göreceksiniz ki bu yaptığınız hesaplamalar sizlerin aldığı maaş miktarının en azından 3 aylık veya 4 aylık bu toplamın bir maaş tutarı kadar geleceğini göreceksiniz. Yani demek ki ne oluyor? Bu enflasyonist baskılar bizleri yakinen, yatırımcıları da yakinen ilgilendiriyor. Çünkü cebimizdeki para bizlerin erimemesi gereken bir para. Alışveriş yaparken zorlanmamamız gereken bir para olması lazım ki bizler de cebimizdeki ve ülkemizdeki ekonomik rahatlamanın nedenli iyi seviyelere geldiğini hissedelim. Bunları hissedemediğimiz sürece asgari ücretlinin aldığı 4.250 TL'lik tutar veya en düşük emekli maaşının 2.500 lira olduğu bir ülkede nasıl bir rahatlama olabileceğini sizlere sormak isterim arkadaşlar. Eğer böyle bir rahatlama hissedemediğimiz müddetçe de kurlarda nasıl bir geri çekilme yaşayabileceğimizi de bunları sizlere sormak isterim. Çünkü cebi rahatlamamış olan bir toplum nasıl yatırım yapacak da bu yatırımlar büyüyecek? Öncelikle bu sorunun cevabını bulmakta fayda var. Eğer ki sizler cebinizdeki 3 aylık, 4 aylık maaşınıza denk gelen bir sadece elektrik ve ev kirası miktarına çalışıyorsanız bunu sorgulamak hepimizin hakkıdır diye düşünüyorum. Bütün dünya genelinde bir enflasyonist baskı ortamı var. Bu da doğrudur. Fakat bu enflasyonist baskı ortamına baktığımız zaman ülkemizin genel sıralamada oldukça maalesef ki enflasyon konusunda en üst sıralarda olduğu da görülmekte. Gün geçmiyor ki sevgili dostlarım, dolar TL kurunda da bu atakların dolar kurunu tekrardan aşağıya düşürebileceğini inancını yitirmemek mümkün değil. %61'lik bir enak, biliyorsunuz, TÜİ'nin açıklamış olduğu %61'lik bir enflasyon. Siz zannediyorsunuz mu ki bu enflasyon %40, %45'ler civarına düştüğü zaman şu anki fiyatların geri çekileceğini veya ucuzlayacağını? Çünkü dolarda da biliyorsunuz 18 liraları gördük. Bunun ardından 10 liraları gördük. Fakat fiyatlar geri çekilmek bir yana dursun, daha da yukarı yönlü tırmanmış durumda. Enflasyon da aynen bu şekilde olacak. Yıllık enflasyonu bizlerin %40, %50 civarından kapatmamız bile piyasadaki fiyatların geri çekilme olasılığını oldukça düşük tutacaktır. Belki yaz mevsimiyle birlikte yiyeceğimiz gıda ürünlerinin bazılarında ucuzlamalar
olacaktır. Bunlar da mevsimsel olarak olacaktır. Ve bu dönemler içerisinde enflasyonda da ufak çaplı geri çekilmeler yaşayabiliriz. Fakat arkadaşlar üretici fiyat endeksine baktığımız zaman buradaki fiyat oranının oldukça yüksek olmasından kaynaklı ve üreticilerin daha buradaki fiyat artışlarını tam olarak piyasaya yansıtmadıklarını da düşünürsek yazında öyle çok ucuza meyve sebze alabileceğinizin hayaline kapılmayın. Şimdilik görünen bu. Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeler önemli olacaktır. Çünkü dünyanın en büyük tahıl ambarlarından biri olan ve bizlerin de Türkiye olarak en büyük tedarikçilerinden biri olduğumuz Rusya ve Ukrayna tarafındaki son gelişmelerde gene piyasalara yön verecek. Rusya'nın enerji maliyetlerini veya Avrupa ülkelerine düzenleyeceği bir yaptırım kararı, böyle bir yaptırım kararı da olur ise ben bu yaptırım kararının kış dönemlerine denk gelebileceğini düşünmekteyim. Böyle bir yaptırımla birlikte de gene kış dönemine girmemizle birlikte petrol, mazot yani enerji maliyetlerinde yukarı yönlü hareketler tekrardan hız kazanacaktır diye düşünmekteyim. Pek iç açıcı günlerden geçmiyoruz. Fakat ilerleyen günlerde inşallah piyasalar dengesini bulacaktır ve dengeyi bulmakla birlikte bir rahatlama sürecine girilecektir şeklinde umudumu da korumak istiyorum. Dolar TL kuruna şimdi bakacak olursak önümüzde bir ABD enflasyon verisi var açıklanacak olan. Önemli olacak. ABD'den gelecek bu enflasyon verilerinin bir miktar daha yukarıda çıkmasına bağlı olaraktan altın tarafında yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Dolar tarafında ise Fed'in elini güçlendirecek hareketler yani faiz arttırımlarıyla ilgili elini güçlendirecek hareketlerinde devamını getirebilir. Fed tarafından beklentimiz 0.50 bas puan üzerinde. Nisan ayı biliyorsunuz boş geçecek. Mayıs ayı itibariyle bir 0.50 bas puanlık faiz artışına gideceği yönünde. Dolar kurunda nereden satış yapmalıyım? Bakın sevgili dostlarım dolar kurunda videonun başında da söylediğimiz gibi 14 lira seviyesi, 13.90 lira seviyesi önemli bir seviye. Yani buradaki aşağılardan alım yapan arkadaşlarımız için bu seviye altında kapanış olmadıkça dolar TL kurunda yukarı yönlü biz hareketlerin devam edeceği yönündeki beklentimizi hala koruyoruz. Burada da kısa bazlı hedefimiz 15.50, daha orta bazlı hedefimiz de 16.90 seviyesinde bulunan bölgelerden geçiyor. Eğer ki 15.90 altına bizler bir iniş veya sarkış görebilir isek dolar TL kurunda böyle bir sürece girecek olursak veya son günlerde enflasyon korumalı bir projeden söz ediliyor. Erdoğan'ın açıklamış olduğu enflasyon korumalı bir program. Bununla ilgili ani bir açıklama gelecek olur ise de bu 15.90 seviyesi sizler için bir hayat kurtarıcı bölge olacaktır. Çünkü buradan bir stop olmanız durumunda kurun aşağılara doğru sarkması halinde tekrardan alt seviyelerden alım yakalama şeklinde şansınız olacağından dolayı 15.90 çok önemli bir bölgedir. Daha kısalardan yukarılardan alım yapmış olan arkadaşlarımız için ise bu bölgemiz 14.40 seviyesinden geçen bölgedir. Sizler de stop bölgenizi bu bölge üzerine koymanız gerekli. 14.40 altında zaten kapanış olmadıkça yukarıda 15.50 ilk etaptaki hedef bölgemize doğru atakların hala devam edeceği şeklindeki yorumumuz da devam etmekte. Euro Türk Lirası'na geçelim hemen. Euro Türk Lirası'nda bizler için önemli seviyeler hangi bölgelerden geçiyor? Sizlerle birlikte bunu da bulmaya çalışalım. Euro'da bizler için önemli destek şurada alt taraftan geçen bölge. Bizim için burası da 15.80 bölgesi dedik. Euro'da da bu 15.80 altında bizler bir kapanış beklemiyoruz. Avrupa Merkez Bankası onların da gene bir enflasyon raporu gelecek. Bu raporla birlikte Avrupa Merkez Bankası da kayıtsız kalmayacaktır diye düşünüyorum. Ve Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz arttırımlarına enflasyonu dengede tutabilmek için faiz arttırımlarına başlama olasılığı oldukça yüksek. Burada da seviyemiz ilk etapta 16-12 direnç seviyesi ve bunun üzerinde de 16-30 seviyesine doğru kısada Euro'da yukarı yönlü hareketlenmeleri getirecektir. Euro'da da beklentim 16.90 seviyesine doğru kısa vade hedef bölgesine doğru Euro'nun hareketlerinin devam edeceği yönünde. Sterlin Türk Lirası'na hemen bakalım. Sterlin Türk Lirası'nı geçen hafta yaparken destek ve direnç noktalarını orada es geçmişiz. Arkadaşlarımız bunu hatırlattılar. Hemen bir sterlindeki son duruma bir bakalım. Evet, sterlin Türk Lirası'na baktığımız zaman sterlinde son durumda direnç bölgesi olarak 19.25 bölgesi
dikkat çeken alan. 19.25 direnç bölgesini yukarı yönlü açtığımız zaman yukarıda 19.44 bir kanal ve direnç bölgesi olarak karşımıza çıkacaktır. Burada da gene kısada 19.62 seviyesi bizler için sterlinde önemli bir takip yeri olarak göze çarpan alan. Sterlinde bizler stop bölgemizi hangi bölgeye koyabiliriz? Evet, burada da sterlinde 19 seviyesi bizler için güzel bir stop bölgesi. Bu seviyenin altında inilmedikçe 19.62 hedefine doğru sterlinde de bizler sizlerle birlikte yukarı yönlü hareketleri takipte kalacağız. İngiltere Merkez Bankası faiz artışlarına başladı enflasyonla mücadele için. Buna Euro'nun da eşlik etmesiyle birlikte FED zaten artışlarına devam ediyor. Evet, bu enflasyonist baskılar doğrultusunda altın tarafına bakalım. Altının onsunda güzel bir kapanış geldi. Altının ons tarafında bizler için 1930 dolar seviyesi önemliydi ve bizler 1930 dolar üzerinde altının ons tarafında kapanış gördük. Şimdi bizler için altının ons tarafında hangi seviyelere doğru yukarı yönlü hareketler yaşayabiliriz? 1930 seviyesi üzerindeki bizlerin ilk tepe noktası 1970 dolar takip edilecek alan. Bakın şuradaki 1970 dolar seviyesinden geçen alan. 1930 dolar artık bizler için bir destek bölgesi konumuna geçmiş durumda. Aşağıda 1930, yukarıda da 1970 aralığı ve yukarı yönlü bu hareketin hala daha devamının geleceği yönündeki düşüncem de mevcut. 1970 dolarlara doğru altının onsunu yukarı yönlü taşıyacaktır diye düşünüyorum. Burada bir formasyonumuz var. X, A, B ve C. Şunları birleştirdiğimiz zaman burada bir D formasyonuna doğru, yani buranın hedefi de 2000 dolara doğru kısada gidecek bir altın formasyonu şeklinde değerlendirilebilir sevgili dostlarım. Altın ons tarafında da 2000 dolar seviyelerine doğru yukarı yönlü bir atak beklentilerimiz dahilinde. Gram altın tarafında bakalım nasıl bir kapanış olmuş. Burada bir 920 seviyesi bizler için önemli bir seviyedi. Evet, gördüğünüz gibi 920 seviyesinde gram altının üzerinde bir kapanış bizler sizlerle birlikte yaşadık. Şimdi 910 seviyesi gram altın takip eden arkadaşlar için önemli bir seviye ve bu seviye üzerinde kalındıkça bizler gram altında ilk etapta şuradan geçen 940 TL hedef bölgesine doğru bu haftada gram altında yukarı yönlü hareketleri takipte kalacağız. Sizlerle birlikte 940 seviyesi önemli bir bölge. Burada da benim arkadaşlar şuradaki alan kadar yukarı yönlü bu takoz üzerinde 2-3 kapanış yakalayabilir isek, yani 920 seviyeleri üzerinde bu kapanışların devamının gelmesi durumunda yukarıda bizlerin ilk etapta 1016 lira seviyesine doğru gram altını yukarı yönlü taşıyacağı yönündeki beklentim mevcut. Ve bu beklentim doğrultusunda da takibimize devam edeceğiz. Ta ki şuradaki takozun içine girmeyelim. Buradaki takozun içine girersek o zaman durum kötüleşebilir. Sizler kısa da takip edeceğiniz seviyenizde 910 seviyesi ve onun altında da 900 TL'ler seviyesi olarak gram altında dikkat edilecek alan şeklinde takip edilebilir. Fakat formasyonumuz yukarıya kırıldı ve güzel de bir haftalık kapanış buradan geldi. Bu hafta itibariyle buradaki yükselişin 940 TL civarına doğru altının gram bazlı gümüş tarafındaki hareketlere baktığımız zaman EMA değerinin üzerinde bir kapanış, haftalık kapanış gümüşte de gördük. Bu da gümüş yatırımcısı için güzel bir hareket. Gümüş yatırımcısının, özellikle ons bazlı gümüş yatırımcısının 24.60 seviyesi önemli bir seviye olacak. Buradaki 24.60 seviyesi önemli ve bu seviye üzerinde bu hafta itibariyle kapanış gördük. Şimdi bizler gümüşte 25.80'e kadar önümüz açık. Burada 25.80 dolar civarına doğru gümüşte yukarı yönlü hareketleri takipte kalacağız. Gümüş bu sefer bu hareketini tekrardan buradaki üçgen içerisine atmaz ise, 24.60 altına atıp burada kapanışlar yapmaz ise sevgili dostlarım, gümüşte de ben artık hareketin başladığıyla ilgili öngörümü korumaya başlayacağım. Gümüş grafiğini şöyle bir aşağı yönlü sizlerle birlikte daraltacak olursak sizler de daha net bir şekilde göreceksiniz. Burada bir gümüşte formasyon var ve bu formasyon yukarıya kırılmış gibi durmakta. Buradaki hareket bir tuzak hareket değil ise artık gümüşte 24.60 seviyesi altına bir iniş görmeyebiliriz. Buradan artık hareketimiz gümüşte yukarı yönlü 25.80 ve 28 dolar seviyesine doğru kısadaki beklentimiz olan yukarı yönlü yükselişin devam edeceğini sinyalini bizlere veriyor. Tabi günlük olarak yine grafiklerimiz üzerinde sizlerle birlikte bu seviyeleri takipte kalacağız. Bakalım ilerleyen günlerde gümüşten ne türden bir hareketler bizleri bekliyor olacak. Şimdilik gördüğümüz kadarıyla gümüşün ons tarafında yön yukarı. Dolar bazlı ve gümüşün ons bazlı gram gümüş tarafında değerlendirecek olur.
Gram gümüş bölgesi tarafında da benim için önemli olan seviye üzerinde bir kapanış geldi. Bu kapanışla birlikte 12 liraların üzerine tekrardan gümüşün çıkacağıyla ilgili düşüncem var. İlk etapta bizler bu seviyede 12-12 seviyesine doğru bir yukarı yönlü hareket gram gümüşte yaşayacağız. Ve bunun ardından bizler için gene önemli olan takip edeceğimiz bir bölge 15 seviyesine doğru arkadaşlar gümüşün gram tarafında yukarı yönlü hareketleri göreceğiz. Tabi bu hareketlerimiz bir anda oluşacak hareketler değil. Kısa bazda takip edeceğimiz en yakın seviyemizde gümüşün gram tarafında ilk hedef bölgesi olaraktan hala bu öngörümü devam ettiriyorum. 13 lira 20 kuruş seviyesine doğru bizler gümüşün gramında hareketleri sizlerle birlikte takipte kalacağız. Kripto paralardan Bitcoin, BTC, USD paritesine bakacak olur isek BTC, USD paritesi bizlerin şurada takip ettiğimiz grafiği yukarı yönlü kırdı. Fakat tekrardan bu üçgen içerisine kendini atmış durumda. Buradaki hareketi takipte kalacağız. Şu seviye çok önemli. Bitcoin takip eden arkadaşlarımız bakın şuradaki oluşumu takipte kalsınlar. Buradaki oluşum 41.400 seviyesinden geçen hareket. Şimdi size bu hareketi anlatacağım. 41.400 seviyesinden geçen bir bölge. Eğer ki bu 41.400 bölgesi aşağı yönlü kırılmaz ise gene burada bir formasyon ters omuz baş formasyonu şeklinde değerlendirilebilir. Buradan hareketin tekrardan yukarı 51.000 dolar seviyesine doğru Bitcoin'de yeni hareket başlatma olasılığı da oldukça yüksek. Aşağıda 41.400, yukarıda da 44.000 dolar seviyesi bizler için takipte kalmamız gereken önemli bir seviye. Burada hareket her ne kadar da aşağıya Bitcoin'de çekiliyor gibi gözükse de arkadaşlar bu üçgen bir kere delindi ve bu tekrardan yukarı yönlü zorlanacaktır. Formasyonlar gereği bunu sizlerle birlikte zaten takipte kalacağız. Bitcoin'de de kısa vade veya orta vade takip eden arkadaşlarımız için yeni hedef bölgemiz 51.000 dolar olarak burayı işaretliyoruz ve takipte kalacağımız önemli bölgede 51.000 dolar seviyesi olacak. Evet sevgili dostlarım, piyasaları sizlerle birlikte değerlendirdik. Piyasadaki sert hareketlerin hangi bölgelerden gelebileceği ile ilgili, hangi bölgelerde bizler için satış yapılabileceği ile ilgili değerlendirmemizi yaptık. Videolarımız inşallah hoşunuza gidiyordur. Videolarımız hoşunuza gidiyorsa kanalımıza beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmamış tüm arkadaşlarımız da kanalımıza abone olmaya bekliyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı oruçlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.